Coğrafi bilgi sistemlerinde birçok program var biliyorsunuz. Tabii bunların içerisinde ücretsiz var mı? Yani hem ücretsiz hem de profesyonel işler yapabileceğim bir program var mı? Tabii ki de var. Birçoğunuzun da bildiği üzere QGIS programı. QGIS programının nasıl indirildiğini, nereden indireceğimizi, nasıl kurulduğunu anlatacağım şimdi. Zaten basit bir şekilde yapılıyor. İsterseniz hemen ekrana geçip nasıl yapıldığına bakalım. QGIS programı için linkimiz var şu şekilde. Yani indirme linkimiz. Ben bunu yine açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz ana sayfaya gidip oradan da yine indirme kısmına geçebilirsiniz. Yani şuraya tıkladığınızda yine bu sayfaya da gelebilirsiniz. Ben dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da gidebilirsiniz. Geldiniz bu sayfaya. Şimdi bu sayfada bildirim penceresi var. Bunu geç diyerek şöyle alttaki seçeneği işaretleyerek kapatabilirsiniz. Daha sonrasında şöyle bir ekranımız gelecek. Burada tabii ben Windows için anlatacağım. Eğer ki Mac ya da başka bir işletim sistemi de kullanıyorsanız gelip buradan onu seçip indirebilirsiniz. Şimdi burada şöyle durumlar var. Mesela yukarıda çevrim içi indirme de var. Biz burayı kullanmayacağız. Benim genellikle tercih ettiğim ve önerdiğim şu aşağıdaki kısım. Şimdi aşağı doğru geliyorsunuz. Burada son versiyonu da isterseniz indirebilirsiniz. Ama benim genellikle tercih ettiğim şuradaki versiyon. Neden bunu tercih ediyorum? Çünkü son versiyonda bug'lar, hatalar çok fazla olabiliyor. Bu biraz daha stabil çalışan, yani bug'ların, hataların daha fazla giderildiği, daha fazla test edildiği versiyon. Hemen geliyorum, şuradakine tıkladım. Evet, biraz bekletti tabii burada. Şimdi indirme işlemi başladı. Şurada zaten görebilirsiniz. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Tabii indirme işlemi biraz fazla uzun süreceği için ben buradakini iptal edeceğim. Daha öncesinde indirdiğim için gelip onu size göstereceğim. Tabii ki de indirme klasörüne gönderdim. Hani aynı şekilde olsun diye, herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamayın diye indirme klasörüne taşıdım. İndirme klasörüne hemen gidelim. Nereden gidelim? Şuraya tıkladım. İndirilenlere geliyorum. Bakın bu şekilde inmiş olacak. Bunu ben şimdi sanal Windows'a taşıyacağım. Siz isterseniz indirilenler kısmında da çalıştırabilirsiniz. İsterseniz masa üstünüze de taşıyıp çalıştırabilirsiniz burada. Ben hemen sanal Windows'a geçip, yani ikinci bir bilgisayara geçip tekrardan işlemlere devam edeceğim. Şimdi ikinci bilgisayarıma geçtim ben. Ana bilgisayarımda QGIS olduğu için orada kaldırıp yeniden kurmak istemiyorum. Yani burada herhangi bir şekilde QGIS programı kurulu değil. Sanal bir Windows'a geçtim. Siz kendi bilgisayarınızda işte masa üstüne ya da indirilenlere gittiniz. Burada hemen çift tıklıyorum. Şimdi yükleme işlemi başlıyor. Şu ilk penceresi geldi. Burada next diyorum. Zaten burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Buradaki lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Next dedik. Herhangi bir şey değiştirmiyorum. Kurulum yolu. İsterseniz burada, yani başka bir yere kurmak istiyorsanız, disk sürücüsü değiştirmek isterseniz burayı değiştirebilirsiniz ama ben genellikle bu tarz durumları önermiyorum. Next dedik. Burada da install'a tıkladık ve yüklenmesini bekliyoruz. Yani aslında kurulumunda çok bir sıkıntı yok. Yani herhangi bir böyle farklı bir işlem de yaptırtmıyor bize. Burada şunu size sorabilir. Yani buna yine evet diyeceğiz. Yükleyelim mi diye soruyor. Ve şimdi yükleme tamamlanınca tekrardan devam edeceğiz. Yükleme işlemi şu an tamamlandı. Burada finish yazısına tıkladık ve daha sonrasında geliyorum. Şimdi bu başlat seçeneğine tıkladığınızda zaten QGIS programı burada yüklenmiş oluyor. Hemen geliyorum, şuradaki QGIS Desktop'a tıkladım. Evet, burada ekranımıza geldi. Zaten açılmasını bekliyorum şimdi. Evet, ekranımıza şu şekilde geldi. Şu an QGIS programı kurulmuş oldu. Burada tabii bende OpenSans yazı tipi kurulumunda hata dedi. Hatayı görüntüle diyelim. Böyle bir font hatası verdi. Yani fontu yüklemediği için. Ben şimdi bunu kapatacağım. Eğer bu şekilde bir hataya denk gelirseniz tekrardan kurulumu yapabilirsiniz. Yani çok mu önemli? Bence değil. Ama bir sıkıntı olmaması adına isterseniz, yani bu şekilde bir hata alırsanız, bu hatayı bu arada ben ilk defa karşılaşıyorum. Normalde böyle bir hata vermemesi lazım. Büyük ihtimalle sanal Windows'a kurduğum için böyle bir hata verdi. Evet, QGIS programını bu şekilde kurulumunu tamamladık. Yani hem indirme işlemi hem kurulumunu göstermiş oldum. Aslında basit, yani herhangi bir sıkıntı yok. Hangi versiyonu indireceğiniz konusunda biraz kafalar karışabiliyor indirme sayfasında. Evet, bir sonraki videomuzda da ben Mapinfo'yu anlatacağım. Tabii Mapinfo ücretli bir program. Demo versiyonunu nasıl indirebiliyoruz? Yani 30 günlük full versiyon veriliyor. Sadece süre kısıtlaması var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.